İlerleyen günlerde yani 2022'nin içinde daha büyük depremler olabilir. Yine 2023 yılında daha büyük depremler olabilir. Yani biz şu 2 yılı inşallah arızasız bir şekilde atlatırız. Dünya astrolojisinde bu tetiklemenin nasıl olduğunu ayrıntılı anlatırım. Şimdi ama ben tabii ki Türkiye'deyiz. Diğer yerler bizi ilgilendirmiyor. O zaman ben şuradan çizersem, biraz genişten alırsam, biraz genişten alabilirsiniz. Şu şekilde bir deprem ben aksı çizerim. Yani demek o zaman bu bölge deprem hattını tetikleyebilir. Bu bölge üzerinde bir deprem olabilir yani. Çünkü natal haritadan tutulmanın haritasının üzerinde kastıran yer Uranüs ve Mars bu bölgeye düşmüş durumda. Dolayısıyla o zaman bana depremin yerini burasını söylüyor. Yani ben burayı kastıracağım diyor coğrafi olarak. Aynı yani mantık aynı. Hani ben sizin haritanızda diyordum ya, sizin haritanıza bakarak senin haritanda işte nereye düşer oraya gidince onu yaşıyordun ya. Aynı şekilde bu da o tutulmanın bu arazi üzerinde, bu coğrafya üzerinde Uranüs-Mars karesini tetikleyeceğini söylüyor. Eksantrik İlimler Akademisi'nde online astroloji eğitimlerimiz devam ediyor. Horar astrolojiden medikal astrolojiye, dünya astrolojisinden ilişkiler astrolojisine, finansal astrolojiden kendi geliştirdiğimiz astro trading teknik analiz yöntemlerine kadar birçok uzmanlık alanıyla eğitimlerimiz sizleri bekliyor. Derslerimize dünyanın her yerinden katılabilirsiniz. Eğitimlerimiz farklı içerikler üzerinden online uygulamalı olarak gerçekleşmektedir. Müfredatımızda bulunan konuları dilerseniz tek tek konular halinde veya hazırlık, temel, ileri, uzman, seviye sınıflarımızda full paket içerik olarak da öğrenebilirsiniz. Katılımcılar pekiştirmek istedikleri konularda tekrar derslerimize ücretsiz olarak da katılabilirler. Kampanyalarımızdan faydalanmak ve detaylı bilgi için 0543 297 55 30 numaramızdan hemen arayın. Instagram hesabımızdan ve web sitelerimizden bizi takip edebilirsiniz. Şimdi ileride dünya astrolojisi geçince orada kafanız karışmasın bakın. Benim önümde şu anda bir tutulma haritası var. Ben önce tutulmaya bakıyorum. Tutulmada deprem var mı? Depremin ne olduğunu anlamamız için tabii bunu ben dünya astrolojisinde size anlatacağım ama şimdi gel bilin. Deprem olması için arkadaşlar bir kere birinci ev, ASC, DSC, MC. Buralarda özellikle Uranüs girişi bekliyoruz, tamam mı? Bu bölgelerde yani köşelerde, köşe evlerde Uranüs'ü göreceğiz yani, tamam mı? Şimdi 11. evde de ben bir Uranüs istemiyorum. Çünkü neden? 4. ev deprem. Ama 4. evin 8. evi çok büyük deprem demek. Çünkü 8 büyük şey demek yani felaketler demek, tamam mı? Ya da zorluklar demek, tamam mı? Ondan sonra ama genellikle Uranüs 8. evde değil de yani 4. evden vururken deprem yapıyor arkadaşlar. Yani MC özellikle en çok deprem haritanı gördüğümüz hareket 4 ve 10 aksında 4-10 aksında Uranüs'ün olması ve Uranüs var ama her Uranüs olduğunda deprem olmaz. Uranüs var ama Uranüs'ün sıkışması arkadaşlar. Özellikle Jüpiter, Mars, Satürn gibi büyük planetlerin Uranüs'e vurması. Ay küçük depremler meydana getirebilir ama Satürn, Jüpiter, Mars gibi planetler özellikle Uranüs'e 4. evden vuruyorsa veya MC'den vuruyorsa karşıt ya da kare ve Uranüs o anda 4. ev girişindeyse bu bir yanardağ patlamasına veya jeolojik yani yeryüzü hareketlerine veya tabiat felaketlerine sebep verebilir ki Uranüs nerede ona bakacağız. Uranüs özellikle Boğa burcundaysa direkt deprem diyebiliriz. Yani direkt deprem diyebilirim ama mesela Uranüs orada Balık burcundaysa tsunami yapabilir. Su gruplarında mesela Uranüs Koç burcundaysa yangınlara işaret edebilir. Uranüs İkizler burcundaysa isyanlara yani daha çok böyle hani İkizler burcu konseptinde olan felaketlere. Uranüs Yengeç burcundaysa yine depremlere. Uranüs Aslan burcundaysa özellikle borsada çökmeler, büyük problemler, ondan sonra çok büyük yine skandallarla karşımıza çıkabilir. İlerleyen günlerde yani 2022'nin içinde daha büyük depremler olabilir. Yine 2023 yılında daha büyük depremler olabilir. Yani biz şu 2 yılı inşallah arızasız bir şekilde atlatırız. Dünya astrolojisinde bu tetiklemenin nasıl olduğunu ayrıntılı anlatırım. Ama şimdi burada coğrafi astrolojinin içinde baktığımızda bakın Satürn'ün Uranüs'e kare yaptığını, yaklaştığını görüyoruz. Tabii transitte bu işte tetikleyecek orayı. Şimdi gününü hesaplamayı ben size gün olarak hesaplamayı dünya astrolojisinde göstereceğim ama şu an coğrafi olarak ben eğer Uranüs'ü bir yere kare yapıyorsa Uranüs yani içeride yani bana tutulma bir yerde kastırıyorsa kastırdığı yeri coğrafi haritada bulmayı göstereceğim şimdi, tamam mı?
Şu an Satürn Uranüs'e kare yapıyor. Mars'ta karşıt. O zaman ben ne diyeceğim? Ben şunu diyeceğim. Satürn, Uranüs ve Mars deprem için elverişli. Yani tamam, deprem için uygun pozisyonda. Natal haritada var yani. Tutulmanın haritasında var. Yani Uranüs'ün Mars'la ve Satürn'le olan kötü etkileşimini coğrafi haritada arayacağım. Çünkü orada bir deprem olabilir. Çünkü 4. evin giriş kapısında Uranüs var. Yine aynı şekilde deprem haritalarında en çok gördüğümüz bölge yine 11 ve 8 aslında yani artı evler. Yani ekstra, yani 11. ev özellikle çok kötüdür yani, onu söyleyeyim. Şimdi ama ben tabii ki Türkiye'deyiz. Diğer yerler bizi ilgilendirmiyor. O zaman ben şuradan çizersem, biraz genişten alırsam, biraz genişten alabilirsiniz. Şu şekilde bir deprem ben aksı çizerim. Yani demek o zaman bu bölge deprem hattını tetikleyebilir. Bu bölge üzerinde bir deprem olabilir yani. Çünkü natal haritada tutulmanın haritasının üzerinde kastıran yer Uranüs ve Mars bu bölgeye düşmüş durumda. Dolayısıyla o zaman bana depremin yerini burasını söylüyor. Yani ben burayı kastıracağım diyor coğrafi olarak. Aynı yani, mantık aynı. Hani ben sizin haritanızda diyordum ya, sizin haritanıza bakarak senin haritanda işte nereye düşer, oraya gidince onu yaşıyordun ya. Aynı şekilde bu da o tutulmanın bu arazi üzerinde, bu coğrafya üzerinde Uranüs-Mars karesini tetikleyeceğini söylüyor. Evet, seni bulduk, haritan burada. Şimdi sen anlat bakalım, sorun nedir senin sorunun? Tayini çıkmıyor. Biraz bu progres haritanla da ilgili bir durum. Şöyle bir progres haritana da bakayım. Evet, Ay Satürn'e doğru gidiyor. Ay burada Venüs'le kontak kuracak. Şuralarda dilekçe konuları olmadı mı ya? Mesela şurada 25 derecede, şurada mesela bak. Bu yıl Nisan ayında ne oldu? Bir dilekçe falan olmadı mı bir şeyler? Yani şurada çünkü Ay Merkür trine yapıyor tekrar dilekçede. Şurada çok güzel düğümlere saldırıyor. 17 Aralık 2021 Aralık ayında bir olay var. Ay Satürn'e doğru gidiyor. Gayet de güzel yani, neden olmuyor? Yani Ay Yay'a giriyor, Satürn'den çok güzel. Burada onaylıyor seni devlet. Yani Güneş Satürn'e gidiyor falan, yani burada gitmeme ihtimalin yok. Hani diyeceğim progres engelliyor seni. Hani coğrafyaya bakmadan önce oraya bakayım dedim. Yok, progres de engellemiyor. Bak şimdi. Bak görüyorsun, Ay buraya girdi. Venüs'e trine yapıyor. Güneş'e trine yapacak. Güneş Satürn'e trine yapıyor. Abi olabilecek her şey var yani. Hani daha ne olsun diye düşünüyorum hani. Venüs burada Plüto'ya kare yapıyor. Bak bu da mesela iptal. Yani bu senin rızkını kesen bir şey işte. Mesela hani oradan ayrıl buraya geç gibi bir şey. 2022'de yani bu mümkün yani, onu söyleyeyim. Çünkü Ay Satürn'e gidiyor, çok güzel. Tırne yaparak gidiyor bir tane. Gidiyor, bir de tırne yaparak gidiyor. Gidebilirsin. Şimdi bakalım nerelere gidebileceğini. Nereleri istiyorsun sen? Acaba senin bulunduğun yerde mi bir sorun var? Venüs hattın geçiyor şuradan. Venüs hattın, Uranüs hattın geçiyor. Senin Venüs'ün ne vaat ediyor? Senin Venüs'te ne var? Venüs mü acaba bir sorunu var senin? Aha. Allah! Sende Venüs Uranüs, tabii Venüs Uranüs karşıtlığı var. Venüs Şiron karşıtlığı. Sen Venüs hattında tabii oturursan işte böyle rahatsız edici olur. Evet. Aslında Venüs hatları güzel yani. Tamam mı? Ama sana göre değil işte. Seni birazcık daha bu taraflara, evet. Ayın nasıl durumda senin? Aynı durumda. Ayın güzel. Ay da iç güvesinde hallice güzel yani. Hani kötü değil Ay yani. Başak. Ondan sonra şimdi baktığımız zaman Uranüs rahatsız ediyor. Sen bu bölgede otururken hep böyle ani bir şeyler oluyor değil mi sürekli? Sürekli orada isyan edesin var değil mi? Uranüs'ü çok iyi anlıyorsun değil mi? Yani Uranüs böyle damarlarımda geziyor. Sanki böyle abi her an yanardağ gibi patlayabilirim değil mi? Ah işte bak arkadaşlar, biraz önce anlattığım deprem böyle bir şey. Bak insanı ne hale getiriyor. Mesela bakın Uranüs hattına gidiyor kişi. Uranüs'te Venüs karşıtlığı var. Uranüs'le Venüs de tam oradan geçiyor. Burada diyor yani ben kendimi hiç, bak Venüs gibi bir planet yani mesela, hani rahatlık değil mi? Karşıtlığı var. Dolayısıyla bu Venüs Uranüs karşıtlığı da öyle bir yere gidiyor ki yani gittiği yer tamamen haritada burayı aktif eden yer. Ve 10 yıldır diyor, ben bak söylediği kelimeler şunlar: İsyan, rahat değilim, huzurum kalmadı ve beni buradan kurtarın. Deprem de böyle oluyor arkadaşlar. Tutulma anında deprem, bakın gördünüz mü Uranüs nasıl çalışıyor orada? Kişinin haritasında çünkü Uranüs-Venüs karşıtlığı var ve huzursuz oluyor yani. Konfor. Şunu diyebilir miyim? Venüs konfor. Uranüs yani böyle rahat bırakmayan bir şey. Venüs-Uranüs karşıtlığı da böyle aniden konfor alanının bozulması. İşte aynı senin dediğin gibi Zeynep. Yani şunu diyebilir miyiz? Yani ben burada konfor alanımda kendimi güvende, kendimi rahat, huzurlu, sağlıklı hissetmiyorum. Yani aynen de tam da oradasın ama işte. Şimdi buradan seni kurtaralım. Sen birazcık daha bu taraflara gelsen Bursa'ya iyi mi olur peki? Hemen bakalım. Satürn hattına doğru gitmek istiyorsun. Açısız bir Satürn'üm var. Burada ben Satürn'le ilgili kötü bir şey göremiyorum. Şimdi biraz progres haritanın da şeyine bakalım. O taraflardan çıkış var mı? Progres harita bu tarafa bir şey vermiyor. Şöyle biraz açılarla bakalım. Sen bu taraflara gelmek istiyorsun ama
Bursa Uranüs, sen bu Uranüs'ten kaçarken öbür Uranüs'e gidiyorsun. Onu da söyleyeyim. Yani bu şeye Bursa'dan öteye yaklaşma. Tamam, olur Sakarya olur. Yani şu bölgeye gidebilirsin. Antalya, Eskişehir. Eskişehir'i geçmemeye çalış. Yani Eskişehir, Bursa senin son sınırın. Yani şu bölgeye fazla İzmir taraflarına yaklaşma. Uranüs burada. Ha, Neptün de şu anda tam da oradan Gümüşhane'nin üstünden geçiyor. Bak görüyor musun seni? Burada Plütolar bilmem ne bayağı burada yormuş. Gerçi Ay da buradan geçiyor ama işte Neptün burada işte her şeyi plansızlaştırıyor. Antalya yani şey var. Oradan Merkür kareleri var. O bölge biraz sakat yani. Güneşle Merkür karesi arasında kalıyor. Yani şu aralık yani burada sıkıntı verebilir. Zaten hani Merkürle ilgili bir sıkıntı var orada. Yani hastalığını daha çok şey yapabilir. Zaten yani İstanbul'a gitmenizle Antalya'ya gitmeniz arasında bir fark yok. Burada daha çok fark oluşturmanız için en azından Gaziantep'e gidebilmeniz lazım. Diyarbakır arasında, Mardin arasında. Mersin'den Mersin Ankara çaprazından içeri girmesin. Yani ama bu taraflarda daha keyifli bir hayat, daha huzurlu bir hayat yaşayabilir. Güneş karmik tekarem var. Güneşin olduğu yerdesin. Yani Edirne'desin. Edirne daha bu tarafta değil mi? Şöyle bir açılarını açalım. Oo, sen oradan git hemen. Al hemen. Sen ne yapıyorsun? Orada durulmaz. Sen tamam çok iyi para kazanıyor olabilirsin ama karmik tekaren zaten var. Ta karmik tekarenin üstünde duruyorsun yani. Pluto karelerin geçiyor bak bu bölgeden. Pluto kareler, karmik MC kareler. Aha, yağıyor bir şeyler. Gene tepelerden. Pluto karesi geçiyor ASC'ye ve karmik MC tekare. Zaten güneşi de tekare. Yani karmik tekare. Yani şu aks olmaması gereken bir. Yani kesinlikle bu bölgede durmaması lazım. Tam da Edirne diyeyim diyor yani. Tam da yani aktif olduğu yer arkadaşlar. Hani alan diyeyim yani. Zaten aktif olduğu alan şu açının ve şu açının ve şu açının ve şu açının, yani tam da orada yaşıyorsun. Şimdi Balıkesir'e gelsen, hadi Plüto karesini iptal ettik. Burada karmik olarak yine bir sorun olacak. Yani senin yani bu açıdan kurtulman lazım. Ya komple İzmir'e dayanacaksın ya da Eskişehir'den öteye gideceksin. En azından olumlu açılarım var ama mesela ben sana Diyarbakır'ı öneririm yani mesela. Jüpiter üçgenin geçiyor, süper. Yani şu bölge Trabzon, ben sana açıkçası şurayı öneriyorum. Hem de şuralar süper senin için. Şu bölge süper bir bölge. Bak ben sana diyeyim. Senin olayın Malatya'dan sonra başlıyor. Da yani en azından tatile falan git. Yani oralara gittiğin zaman oranın enerjisini beğeneceksin. Trabzon bak şuradan başlıyor. Yani şu bölge senin enerjin bu bölge üzerinde çok güzel aktif. Çok güzel aktif. Jüpiter Uranüs üçgenin geçiyor bu bölgeden. Özellikle şu aralık senin için çok güzel bir aralık. Şu bölge senin için çok güzel bir bölge. Diyarbakır Van arası. Yani sen şimdi Balıkesir'e gelmenin bir anlamı yok yani. Orada kal o zaman. Ya İzmir'e doğru kayacaksın ya da Çanakkale'ye ya da İzmir, yani Bodrum taraflarına doğru kayacaksın. Şimdi natal haritanda mesela o anda transit gelmiyorsa yani ertelenmiş olabilir. Bir yani Merkür retro yapar, bilet gider falan. Yani o coğrafi bir konuyla ilgili değil. Bu senin natal haritanda bir durumun kilitlendiğini gösteriyor. Mesela örnek Özlem, mesela senin güneşin karmik de kare. Bu da 3. evde olması 3-9 aksında yolculuk ve seyahat anlamında bazı kısıtlamalara maruz kalabilirsin. Yine Jüpiter Uranüs kavuşumu var 6. evde ondan sonra. Bu da yine aynı şekilde seyahatler konusunda aniden seyahat planlarında aksilikler çıkabilir. Özellikle buradan geçerken bunları yaşayabilirsin. Mesela tutulmalarda seyahat planlarının iptal olabilir. Şimdi sende Jüpiter Uranüs kavuşumu var. Bu sana ani iş fırsatları verir. Ama seyahatler konusunda ani seyahat fırsatları da verir. Ama böyle seyahatlerde ani gelişmeler, böyle ani birden iptaller falan olabilir. Gibi olaylar özellikle bu bölge tetiklenirken veya güneşin tetiklenirken seyahatlerle ilgili sorunlar yaşayabilirsin. Evet, bir arkadaşınız arıyor. Alo, kiminle görüşüyorum? Evet, WhatsApp'tan arıyor arkadaşınız. Diğer telefonla arayan arkadaş. Bak görüyor musun Juno tek karesini? Yay burcunda. Uluslararası partnerle ilgili bir sorun ve şu anda bu geçen sene Haziran'dan beri senin böyle bir sorunun vardır. Senin uluslararası vatanla ilgili, kızınla ilgili, ailenle ilgili sorunlar başladı. Çünkü Juno Ay arasında, Ay 5. evde çocukla ilgili güzellik açılar var ve burada böyle bu açı bir güzel çalışmış burada. Yani tutulmalar burada olmuş hep bu şekilde. Ve burada tabii ki oradan da sürekli 150 almış bu ay 5. evde. 5. evdeki ay da senin kızını temsil ediyor. Kızının da ay Neptün karşıtlığı var. Yani senin haritanda. Ondan sonra bu da tetiklenmiş oluyor bu sefer. Sen şu anda kızınla ilgili bir sorun yaşıyor musun? Yani bir belirsizlik, bir kaos. Yani sen yine de bir dene yani şansını, ama ay Neptün karşıtlığında belirsizlik demek bu. Yani netleştiremezsin ki o konuyu. Tam bu konu, bak tam bahsettiğin konuyla ilgili tutulma yaşayacaksın.
Yani Ay kızınla ilgili Ay Neptün karşıtı belirsizlik. Yani bir de Ay Neptün'e yaklaşıyor. Hani uzaklaşsa diyeceğim hadi gene bir ihtimal. Yani Ay Boğa'da tam da Ay'ın üzerinde oluyor. Kızınla ilgili önemli gelişmeler var. Yani ama böyle senin için kaos gibi yani ya da senin için belirsizlik gibi. Ya da sen ailevi konularla ilgili belirsizlikler yani böyle belirsizliklerin içinde biraz dolaşabilirsin. Sürekli yaşamın nedeni zaten natal haritanda işte böyle bir konum var. Sen bunu döngü döngü sürekli her tetiklenişinde bu konuyla ilgili gündemler gelecek ortaya. Yani aslında senin aynı zamanda Juno tekaren de var. Bu senin evli olmuş olduğun eşinin Juno yay olması uluslararası partner veriyor. Yabancı partner, yabancı damat yani yabancı eş veriyor Celil'e. Ama işte bu da aynı şekilde o tek kare. Aynı zamanda orada bak Ay Juno 150'liği. Ondan sonra işte stres, çocukla ilgili stres, partnerle ilgili stres, yuvayla ilgili stres, vatanla ilgili stres. Bir de Neptün karşıtlığı. Yani belirsizlikler, nasıl yapacağım, böyle mi olacak, şöyle mi olacak? Yani tam netleştiremiyorsun bu konuyu. Ha netleştirebilir misin? Yani sen yine zorlayacaksın yani hayatı ama bu açılar bayağı zor gözüküyor. Şimdi Satürn içeride gidiyor. Satürn giderken burada senin ailevi problemleri çözmeye çalışacak. Yani Satürn giderken burada Satürn'e sekstil yapacak ama gidecek ayına kare yapacak sonra. Ondan sonra Satürn Mars'ına kare yapacak mesela. Plansızlık olduğu belli. Yani orada bir kızının bir şeyleri organize etmediği, etmekte zorlandığı veya senin arandaki ilişkideki kopukluğu belli. Ay Neptün karşıtlığı var çünkü. Şimdi geliyorum tekrar buraya. Satürn attım buradan geçiyor. IC'deki. Evet tam da Kiev'in yakınlarından yani bu bölgeden geçiyor. Yani Kiev'de sadece Satürn geçişim var. Yani bu da bazı kısıtlamalar, yuva ile ilgili baskılar yaşatacak sana. Natal haritanda da enteresan ya bunu yaşamak için tek Kiev'e gitmişsin mesela. Yine 5. evin yönetici Venüs aynı zamanda 23 derece Şiron'la birlikte ve 23 derece Plüto karşıtlığı da burada görmekteyiz. Yani kızınla ilgili gerçekten çok ciddi bir durum ortada. Yani kızınla ilgili çok ciddi bir mesele var ortada. Onu söyleyeyim ben sana. Aynı zamanda senin partnerle ilgili de bir sorunun var. Yani bunların hepsinin başında Satürn burada birinci evde, dördüncü ev girişinde ailevi sorunlar verir bu Satürn. Ankara komple kare, onu söyleyeyim. Türkiye'de senin için yaşayabileceğin tek yer İzmir, en rahat yer ve Marmara bölgesi, İstanbul ve Tekirdağ ve Edirne, Çanakkale. Evet devam edelim. Şimdi sen yurt dışına gidiyorsun doğru mu? Şimdi senin bir dakika neredesin? Elazığ'dan çık. O taraf çalışmıyor. Ankara olur. Ya bu taraf ya bu taraf ama şu alanların dışında duracaksın. Tamam bir süre kalabilirsin. Şöyle diyeyim. Oradan Merkür Karan geçiyor. Sen burada çok böyle çok büyük iletişim bağları kurabileceğin bir yer değil bu bölge. Yani şu bölge üzerinde çok da büyük iletişim bağları kurabileceğini zannetmiyorum. Şu taraflara doğru kaysan, Bosna, Yugoslavya, Slovakya taraflarına kaysan daha çok açıların var gibi duruyor. Güneş üçgenlerin falan geçiyor oradan. Tabii yani gideceğin yeri belirleyerek üzerinden bakacağız ama o bölge üzerinde hiçbir açı yok. Yani oradan Merkür Karan geçiyor. İletişim kuramaman da o yüzden. Evet Jüpiter Yengeç burcunda, Yücelim'de uluslararası ilişkiler veya uluslararası gezin ayında yay. Yani bu uluslararası geziler, şeyler, seyahatler veriyor. Yer olarak sen bir yer bakacaksın, açıyı ona göre bakacaksın. Yani o bölgeden bir şey geçiyor mu? Bak belirttiğim bölgeye Merkür kare isabet ediyor IC'den. Bu senin orada çok da MC'ye kare vuruyor. Yani iletişim kurarak bir yani isteklerini alabileceğin bir yer değil. Merkür işte sıkılmak yani. Çünkü Merkür zihinseldir yani tamam mı? Hani iletişimle ilgili ya. Oradaki sorunun bence konuşamamak değil mi? İsteklerini karşı tarafa yazılı ya da sözlü ifade edememekten dolayı sıkılmaya başladın değil mi? Yani çünkü orada Merkür kare, IC ve MC'ye kare yapıyor. Ama mesela aynı dil bilmesen, öğrenirsin. Başka şekilde bu sefer yansıyacak o Merkür. Yani sen dili öğrenebilirsin. Yengeç, ayın, yay yani her türlü öğrenirsin de bu sefer de başka şekilde iletişim kuramayacaksın. Geçici olarak durabilirsin orada ama başka bir yer olsa söyle oraya bakayım mesela. Şu anda geziyorum dünya üzerinde. Şuradan Güneş üçgenin geçiyor süper. Venüs üçgenin geçiyor şu bölgeye git mesela. Şu muhteşem bir yer. Güneş üçgeni ve Venüs üçgenin geçiyor. Hem eşinle ilgili hem de seninle ilgili güzel bir bölge olduğunu söyleyebilirim. Ama bu bölge neresi? Azerbaycan'ın karşısı. Sen oraya gitmek ister misin? Evet ama bak mesela Yugoslavya'ya geçsen Niz mesela Slovanya ya da Yugoslavya, Bosna, Slovakya taraflarına gidersen senin için daha hayat dolu, daha fazla atraksiyon bulabileceğin bir yer. Senin enerjine daha çok uyan yerler. Merkür karesi ne oldu? Orada çok da böyle zihinsel olarak kendini rahatsız hissetmeyeceksin. Bu tamamen bu psikolojik. Yani Merkür çünkü hani zihinsel yani olay.
Şimdi burada bakıyorum mesela hani Merkür karesinin tam olduğu yerde kabak gibi orada durman. Şimdi orada da otomatik zihinsel olarak kendini rahatsız etmeyecek işte. Yani başka bir açı geçmiyor. Bir tane açı geçiyor da Merkür kare. O da ICMC kare yapmış. ICMC kare demek MC hedeflerine ulaşmakta zorlanacaksın. Hiçbir şey yapamayacaksın. IC'de aile köklerinle ilgili problemler, aile içinde anlaşmazlıklar, yerini benimsememe, ondan sonra gibi olaylar böyle. Tabii Chiron nerede burada? Chiron üçgen ama yakında, Fransa'da var. Yakında duruyor. Chiron etkiler ama gel gelelim. Yani Neptün de bu taraf, hani bu taraflara çok uzak geliyor ama hadi etkilesin. Tamam, şu kare olduktan sonra burada bunun bir etkisinin de anlamı yok, kalmıyor. Çünkü tam ortadan bir Merkür karesi. Mutlaka bunun da etkilerini hissediyorsundur. Yani bu bölgenin etkilerini de sakın Eskişehir taraflarına da Antalya aksında durma. Orası da kötü yani. Enerjin için o bölge seni kasar. Ondan sonra seni rahatsız eder. Kendine çok iyi bak. Görüşmek üzere. Görüşmek üzere. Bir arkadaşınız daha arasın beni. 11 Ağustos 1969 22 20 Üsküdar. Yükselen Boğa. Doğru mu? Evet, Kuzey Ay düğümü geçiyor buradan. Kuzey Ay düğümü, Güney Ay düğümü geçiyor. Üçgenler geçiyor. Merkür geçiyor. Venüs geçiyor. Burası çok güzel. Şu an burası çok güzel. Eşini nerede kaybettiniz? Şurada yani. Evet, biliyorum. Tamam. Yani şu bölge üzerinde. Özellikle o bölgede bir şey var mı diye baktım da. Evet, Plüto aksın senin oradan çok üçgen geçiyor. Peki. Evet, Mars Satürn'e 150 yapıyor. 7. evin yöneticisi. Neptün'den ayrılmış bir Mars bu. Kontrolü kaybetmekle ilgili. En son Neptün'le beraber. Yani dolayısıyla Yay burcu kontrolü kaybedebilir. Yani mıcırlı yola girmiş olabilir veya buna benzer hani kontrolsüzlükle ilgili bir durumdan bahsediyor. Yay burcu yollar. Zaten Marsya hep böyle bu tarz kazalarda hep görürüz Marsya'yı. Yani genellikle hep böyle Mars ikizler, Mars Yay. Ya şu Mars olayı var hep böyle bu tarz trafik kazalarında. Genellikle hep aynı şekilde çalışıyor. Burada Mars 7. evin yöneticisi, Neptün ayrılıyor 8'e giriyor. Evet, aynı, görüyor musun bak. 8. evin giriş kapısında görüyor musun? Ölümcül tehlike. Evet, bunu yani kadersel olarak haritanda yaşamışsın. Yani gerçekten çok üzüldüm. Burada şimdi devam. Ege bölgesi güzel görünüyor ya. Senin için yani bir tehlike ben göremedim ama şurada bir üçgenin var, farkında mısın? Gaziantep Diyarbakır arasında, Van'a yakın bir yerde. Diyarbakır taraflarında böyle bir Uranüs oradan geçiyor. Yani şu bölgede Güneydoğu'da çok enteresan bir enerjim var. En azından gezmek için de olsa yani oraya gitmeni tavsiye ederim. Yine Neptün üçgenlerim var buradan geçen. Güzel. Şu bölge sakat. Antalya. Antalya ve İzmit arasındaki şu çapraz seni biraz yorabilir. Ondan sonra ama bunun dışında şu bölge gayet çok güzel gözüküyor. Tekirdağ kadar. Yani bu bölge üzerinde şey yapabilirsin. Ya şunu gördüm ya, Plüto MC. Plüto MC üçgen. Sende Plüto ile ilgili kare açı var mı? Plüto sende yok. Aynen MC'de şimdi burada senin 23 derece ya. Oraya gittiğinde daha rahat görüyor. Yani zaten senin Plüto MC trinen var. O bölgede çalışıyor yani. Kendine çok iyi bak. Görüşmek üzere. Alamanto, görüşmek üzere. Kiminle görüşüyorum? En güzeli bak, sen aslında yani hayat sana şu anda oradan çıkarmak için lütfetmiş. Bak burada kader, bu kaderin şeyini kullan ha, onu söyleyeyim sana. Şu bölgeye gelmeni tavsiye ederim. Veya ne bileyim yani şu bölgede durma da, yani bu bölgede durma da sen yani bu taraflara kay. Daha da rahatlarsın. Vallahi zaten dönme. Bak ben sana bir şey söyleyeyim mi? Aklın varsa gözünü seveyim bir kere daha düşün. İstanbul'a sakın dönme. Eğer dönmek zorunda kalırsan otur bir kere daha düşün. Yine zorunda kalırsan bir kere daha düşün. De ki ya ben niye İstanbul'a dönmeliyim? Gerçekten zorunda mıyım? Ha, bunların hepsini tartış kendinle. Yani sana şunu söyleyeyim. Gerçek söylüyorum, kendine yani kendine iyilik etmiş olursun. Yine burada baktığımız zaman şu anda transitte bir sakat bir durumun var mı? Bak zaten şey var. Görüyor musun? 26 derecede Akrep burcunda, 26 derecede burada Uranüs'ün ani yolculuk var. 3. evde senin. Şey var, bir partnerin var. Bir partnerin var mı senin bu seyahatte yanında olacak olan biri? O bir sorun yaşamış mı hayatında? Chiron karşıtlığı var daha önceden. Bir sorun yaşamış, yani onunla böyle oraya gittiği zaman orada o sorunla yüzleşebilirsin sen biraz. Ama o yüzdeş yani, sonuçta akraban. Düğümlere çok güzel açılar yapıyor. Problem yok. Hani burada endişelenme. Sadece bir sorun yaşamış olabilir. Bu yakın akraban, akrep boğa, parasal olabilir. Veya buna benzer bir şeyler yaşamış olabilir. Böyle sana anlatır, dinlersin falan. Veya buna benzer böyle olaylar duyabilirsin. Yani bu tutulma tam Uranüs'ün üzerinde sana aniden seyahat çıkartıyor. Hani burada haritanda zaten bir seyahat var. Kendine çok iyi bak. Görüşmek üzere derslerde. New York Maywood, değil mi? Orada yaşıyorsun. Anlat bakalım neler yapıyorsun. Türkiye'de olsaydın neler olurdu? Bakalım.
Venüs karesi, Jüpiter karesi. Buradan bir tane bir ay karesi triden geçiyor ama İstanbul'da yok sen İstanbul'da yaşama. Dışarı kadar çıkabildiysen oradan dışarı daha da çıkabilirsin. Yani mesela Mersin'e git, İstanbul'a yaşama. Mersin'e git mesela Türkiye'deyken. Amerika için de taşınalım. Şimdi Maywood tam olarak neredeydi? New York şurası. Maywood da şurası. Tam da Neptün göbekten içeri giriyor. Sana tavsiyem Neptün'ün olduğu yerden değil, belirsizlikler yaşama. Kariyerini engelleyen bir Neptün var. Bizi orada bırakması söz konusu mu? Ya sen şu taraflara gitsen süper. Şu bölge. Bulunduğun yerin biraz gerisi. Şu bölge, Kentucky bölgesinde. Sonra senin Güneş'in geçiyor ve Jüpiter'in geçiyor ve gayet sağlıklı gözüküyor. Ama senin bulunduğun yerden Neptün aktif ve Neptün de işleri belirsizleştirir. Gerçi senin Neptün'ün güzel ama yani Neptün'ün yaklaşan bir açısı var mı? Şans noktasıyla bir açısı var. Satürn'le olan bir açısı var. Ama dediğim gibi burada işte Neptün'ün huyu birazcık böyle bir şeyleri gizler. Hani bazı başarılarını engelleyebilir ya da seni çok fantastik, hayalperest bir ya da gerçek olmayan bir şeyin içine sokabilir. Senin haritada güneş değişecek biliyorsun değil mi? Uçakla sen buraya gittin. Şuraya gidersen eğer güneşin 4. eve geliyor. Yani güneşin açılıyor. Bir kere sen oraya gittin, güneş açığa çıktı bir kere. Anladın mı? Rahatladın bir kere. En azından bu güzel. Yani en azından şu bölgeye gitmen New York'ta olsa hani fark etmez. Güneş 4'ü bak buraya gittikçe daha çok 4. eve giriyor. Bu bölgeye gittiğinde bunu ben size geçen paket derslerde anlatmıştım. Nasıl olduğunu. Bu şimdi senin oraya gittikçe haritan relokaya oluyor şu an. Yani relokay oluyor. Yani haritanın yerleri değişmeye başlıyor. Siz bir ülkeye gittiğinizde haritanız 12. evde olabilir ama bir ülkeye gittiğinizde harita 12. evde Güneş bir anda başka evlere kayıyor. Yani 4. evindeki harita, 4. evindeki Mars başka yerlere kaymaya başlıyor. Yani bir nevi harita karakterin değişiyor. Amerika'dan çok fazla aktif açın var. Onu söyleyeyim. Şimdi güzel açılar da geçiyor. Ondan sonra ama Neptün kareleri de geçiyor. Tam bulunduğun yerden Neptün DSC karesi. Ama şu Venüs'ün ne olduğu tarafa gitmeni tavsiye ederim. Bak kesinlikle Dallas. Yani en azından tatile falan git yani. Rahatlarsın onu söyleyeyim. Ama bulunduğun yerde kesinlikle uzun vadeli kalmayı düşünme. Kendinize çok iyi bakın arkadaşlar. Bu gecelik bu kadar. Kendinize iyi bakın. Allah'a emanet olun. Görüşmek üzere arkadaşlar.